Merhaba. Gönülden Örgüler'de bugün daha önce birinci bölümde örnek anlatımı, ikinci bölümde yaka ve kol kesimini anlattığım gönül ağacı örgü modeliyle ördüğüm bayan yeleğinin bugün de üçüncü bölümünde omuz kesimi ve ense oyuntusunun anlatımını yapacağım. Ve böylece yeleği tamamlamış olacağım. Bu omuz kesimi ve ense oyuntusu tekniğini sadece bu örnekli yelekte değil, diğer bütün farklı örnekli bayan yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Tekrar hatırlatmak isterim, bu yeleğin motifleri 24 ilmek katsayıları ve 16 sıradan oluşuyor. Yeleğin önlerini ben 4 motif koyarak ördüm. 4 motif için 96 ilmek, ön biye için 11 ilmek, bir tane de örneği tamamlamak için ek ilmek olmak üzere toplam 108 ilmekle yeleğin önlerini omuzlarına kadar ördüm. Arkasını ise 8 motif koyarak 193 ilmekle ördüm. Birinci ve ikinci bölümü görmek isterseniz ekranın sağ üst köşesinde bulunan i harfine veya video sonundaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ve şimdi de örecek olanlara kolay gelsin diyerek omuz ve ense oyuntusuna başlıyorum. İkinci bölümde sağ ön yarıyı yaka ve kol kesimlerini tamamlayıp bırakmıştım. Omuz kesimlerine başlarken ilmeklerimizin görünüşü bu şekilde olmalı. Şimdi omuz kesimi birinci sırayı gidiyorum. Örgünün tersinden 17 ilmek kesiyorum. Ve örneği takip ederek sıra sonuna kadar örgüme devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Ve burada 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Şimdi omuz kesimi 3. sırayı gidiyorum. Ve yine 17 ilmek kesiyorum. Ve örneği takip ederek sıra sonuna kadar örgüme devam ediyorum. Şimdi omuz kesimi 4. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum.
Ve örneği takip ederek sıra sonuna kadar örgüme devam ediyorum. Ve burada 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. Ve 19 ilmek kesiyorum. Son 12 ilmek kalana kadar. Ve bir ters, bir düz, 11 ilmek örüyorum. Gördüğünüz gibi omuz kesiminden sonra 12 ilmek ön biğimiz kaldı. Bu 12 ilmeği de arka ense için 30 sıra lastik örüp sağ ön parçayı bitiriyoruz. Şimdi de sıra sol ön parçanın omuz kesimine geldi. İlmeklerimizin görünüşü aynı sağ ön parçada olduğu gibi. Sadece onu örgünün tersinden kesmeye başlamıştım. Sol ön parçayı da örgünün ön yüzünden kesmeye başlıyorum. Ve omuz kesimi 1. sırayı gidiyorum. Ve 17 ilmek eksiltme yapıyorum. Ve 17. Ve yine bu şekilde örneği takip ederek örgüme sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi 2. sırayı gidiyorum. Bu sıranın başında eksiltme olmadığı için örneği takip ederek sıra sonuna geldim. Burada 2 ilmeği arkadan öne girerek birlikte ters örüyorum. Şimdi 3. sırayı gidiyorum. Ve yine 17 ilmek eksiltme yapıyorum. Ve 17. Ve yine örneği takip ederek sıra sonuna kadar örgüme devam ediyorum.
Şimdi 4. sırayı gidiyorum. Bu sıranın başında eksiltme olmadığı için örneği takip ederek sıra sonuna geldim. Ve burada yine şu ilk ilmeği arkadan öne girerek birlikte ters örüyorum. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. Ve 12 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi kesiyorum. Sol ön parçayı da aynı sağ ön parçada olduğu gibi kalan 12 ilmeği 30 sıra lastikle örüp bitiriyoruz. Arka parçada da ilmeklerimizin görünüşü aynı ön parçalarda olduğu gibi. Motifi tekrar kurarken kol kesimine de başlamıştık. Ve buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. motifin 11. sırasında omuz kesimi ve yaka oyuntusuna başlıyorum. Şimdi örgünün ön yüzünden kesimlere başlıyorum. Ve örneği takip ederek 70 ilmek örüyorum. Ve 70 ilmek örmüş oldum. Bakın burada ben işaretledim. Arkanın tam ortasında 38 tane ilmeği kesiyorum. Ve 38. Buradan sonra yine örgüme örneği takip ederek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi 2. sırayı gidiyorum. Ve burada 17 ilmek kesiyorum. Ve 17.
Ve yine bu şekilde örneği takip ederek örgüme sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Burada şu ilk ilmeği arkadan öne girerek birlikte ters örüyorum. Şimdi 3. sırayı gidiyorum. Ve 5 ilmek kesiyorum. Ve 5. Ve yine örneği takip ederek sıra sonuna kadar örgüme devam ediyorum. Üçüncü sıranın sonuna geldim. Ve bu 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. Ve 17 ilmek eksiltme yapıyorum. Ve 17. Ve yine örgüme örneği takip ederek devam ediyorum. Ve yine son 2 ilmeğimi arkadan öne girerek birlikte ters örüyorum. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. Ve 5 ilmek eksiltme yapıyorum. Ve yine örneği takip ederek örgüme devam ediyorum. Şimdi 6. sırayı gidiyorum. Ve kalan ilmeklerimin hepsini keserek arka sol tarafın kesim işlemlerini bitiriyorum.
Gördüğünüz gibi tek tarafın kesimi bitti. Şimdi diğer tarafa başlıyorum. Ve başlarken burada bir ilmek eksiltme yapıyorum. Ve örneği takip ederek örgüme sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi ikinci sırayı gidiyorum. Ve 17 ilmek eksiltme yapıyorum. ...17... Ve yine örneği takip ederek sıra sonuna kadar örgüme devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Burada iki ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Şimdi üçüncü sırayı gidiyorum. Ve 4 ilmek eksiltme yapıyorum. Beş. Ve yine örneğimi takip ederek sıra sonuna kadar örgüme devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Ve burada yine şu iki ilmeği arkadan öne girerek birlikte ters örüyorum. Şimdi dördüncü sırayı gidiyorum. Ve burada yine 17 ilmeği eksiltiyorum. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. Ve 5 ilmek eksiltme yapıyorum. Beş.
Ve yine örneği takip ederek sıra sonuna kadar örgüme devam ediyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve burada yine şu iki ilmeği arkadan öne girerek birlikte ters örüyorum. Şimdi 6. sırayı gidiyorum. Ve kalan ilmeklerimin hepsini keserek arka sağ tarafında kesim işlemlerini bitiriyorum. Böylece bu son bölümle yelek tamamlanmış oldu. Örecek olanlara kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.